Amerikyum, küryum, berkelyum ve kaliforniyum. Bu seferki bölümde bu 4 elementi beraber konu almamızın sebebi, bölümün isminden de anlayacağınız üzere, elementlerimizin 2. Dünya Savaşı ve sonrasında Manhattan Projesi ile alakalı testlerde keşfedilmiş olmaları. Ancak bu seferki konumuzu elementlerin fazlalığı sebebiyle 2 bölümde anlatıyoruz. Peki bu bölümde ele alacağımız 4 element ne zaman keşfedildi? Her biri nasıl adlandırıldı ve nasıl sentezlendi? Elementlerimizin keşfi sırasında ne gibi olaylar yaşandı? Elementlerin hikayesi 30. bölüm başlıyor. ...1944 yılının sonbahar aylarıydı. Manhattan Projesi kapsamında nükleer çalışmalar son hızıyla devam ediyordu. Projenin Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'deki ayağında yeni bir element sentezlenmişti. Glenn T. Seaborg, Leon O. Morgan, Ralph A. James ve Albert Ghiorso 60 inçlik bir siklotronu kullanarak nötronları hızlandırmış ve plütonyuma çarptırarak yeni elementin sentezini sağlamışlardı. Elementin Chicago Üniversitesi'nin metalürji laboratuvarında, yani şimdiki Argonne Ulusal Laboratuvarında kimyasal özellikleri analiz edilip tanımlandı. Manhattan Projesi savaş güvenliği gerekçesiyle bu tür keşifleri yayınlamıyordu. 1945 yılında gizliliğin kaldırılmasıyla birlikte keşif duyuruldu. Keşif ekibi yeni elementi bir diğer yeni elementten ayırmakta çok zorlanıyordu. Bu sebeple ona en başta Latince'de delilik anlamına gelen delirium kelimesinden türeterek delirium adını verdiler. Ancak daha sonra periyodik tabloda Evropium'un altında bulunmasına gönderme yaparak elemente Amerikyum adını verdiler. Böylece Manhattan Projesi kapsamında yeni bir element periyodik tabloya eklenmiş oldu. Bu bölüme konu aldığımız bir diğer elementimiz ise küryum. Küryum, Amerikyum ile aynı yöntem kullanılarak 1944 yılında sentezlenmişti. Ancak küryum, Amerikyum'dan bir sonraki element olsa da çarpışma ürününün içerisinde Amerikyum'dan önce keşfedilmişti. Daha sonra Amerikyum ve küryum karışımının ayrıştırılmasının keşif ekibine soğuk terler döktürmesi sebebiyle küryuma ilk başta Yunanca'da tüm iblisler veya cehennem anlamına gelen pandemon kelimesinden türetilerek pandemonium adı verildi. Sonrasında yeni elementin hemen üzerindeki gadolinium'un adının bir kaşifin adı olması sebebiyle bu elemente de bir kaşifin adının verilebileceği düşünüldü. Elemente Marie ve Pierre Curie'ye ithafen küryum adı verildi. 1945'te proje gizliliğinin kaldırılmasıyla birlikte keşif kamuoyu ile paylaşıldı. Böylece bir element daha periyodik tablodaki yerini almış oldu. Savaş teknolojisiyle keşfedilen bir diğer elementimiz ise berkelyum. Önceki deneylerin pek çoğunda eser miktarlarda berkelyum üretilmişti zaten. Ancak ilk defa 1949'da özellikle berkelyumu sentezlemek için kollar sıvandı. Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso, Stanley Gerald Thompson ve Kenneth Street Jr. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'deki 60 inçlik siklotronu kullandılar. Sentezi 1944 yılındaki Amerikyum ve küryum sentezi yöntemiyle başardılar. Bu sefer bir Amerikyum bileşiği kullanıldı ve siklotronla hızlandırılan alfa parçacıkları Amerikyum'a çarptırıldı. Bunun sonucu olarak berkelyum oluşmuş oldu ve 2 nötron saçıldı. Periyodik tabloda bir üstteki elementin isimlendirme yönteminin kopyalanması uygulamasına berkelyumda da devam edildi ve terbiyum keşfedildiği yer olan iterbiden ismini aldığı için berkelyuma da keşfedildiği yer olan Berkeley'in isminden türetilerek berkelyum adı verildi. Böylece bir element daha periyodik tablodaki yerini almış oldu. Bu bölüme konu aldığımız son elementimiz ise kaliforniyum. Kaliforniyum bundan önceki 3 elementimizle aynı yerde, yani Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de ve aynı yöntemle, yani siklotron kullanarak keşfedildi. 9 Şubat 1950 civarında Stanley Gerald Thompson, Kenneth Street Jr., Albert Ghiorso ve Glenn T. Seaborg, siklotronda hızlandırdıkları alfa parçacıklarını küryum hedeflerine çarptırarak kaliforniyum ve bir serbest nötron elde ettiler. Kaliforniyum şu ana kadar elde edilen transuranyum elementleri arasında en kısa yarı ömre sahipti. Toplamda 5000 tane kaliforniyum atomu elde edilebilmişti ve 44 dakika içerisinde bu atomların yarısı bozularak yalnızca 2500 tane kaliforniyum atomunun kalmasına sebep oluyordu. Sıra gelmişti bu elemente bir isim vermeye.
Eski kural uygulanması halinde kaliforniyumun isimlendirilmesinde bir üzerindeki element olan disprozyumun kullanılması, yani elde etmesi zor anlamına gelen benzer bir isim verilmesi gerekirdi. Ancak keşif ekibi bu uygulamadan vazgeçti ve elemente keşfedildiği üniversitenin ve eyaletin adı olan Kaliforniya'dan türetilerek kaliforniyum adı verildi. İşte bu, Madison projesi ve devamındaki teknolojiyle keşfedilen 4 element, amerikyum, küryum, berkelyum ve kaliforniyumun hikayesidir. Böylece 30. bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.